Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Çok şanslıydım ki hem Halloween yani Cadılar Bayramı hem de El Día de los Muertos yani Ölüler Günü'nde Meksika'daydım. Bugünler ne zamana geliyor, nasıl kutlanıyor hepsiyle ilgili şimdi videomuz başlıyor. Lafı uzatmıyorum ve izlemeye başlıyoruz. Agradecemos a las corporaciones que se unen en esta noche. Me recuerda a alguien. Recuerdo para YouTube. ¿Cerramos el ojo? Simón. Güey, sí es cierto. Y yo, órale. En el norte de España. Yo se puedo decir. No, que nada. Evet, yüzümün hali. Nasıl olmuş? Yani birçok insan böyle yüzü boyalı bir şekilde geziyor. Değişik hissettim başta ama çok alıştım şu anda. Bu halime çok alıştım. Burada da böyle şeker istiyorlarmış. Bakın çocuklar geliyor, şarkı söylüyor kapıya. Hello. Şekerlerini alıp gidiyorlar. Ben de tam dükkanda alışveriş yapıyordum. Oh, wow, wow, wow. Oh, you look amazing. Thank you. Come to the light. Come. Yeah.
Yeah. Now just wait there. And yeah, you look amazing. Oh. Gracias. Yeah. Look at this beauty. Gracias. Herkes resmini çekiyor şu anda. Tabii. Lumina'nın public figure. Ölüler Günü'nde herkes böyle sevdiklerinin, kaybettiği sevdiklerinin resimlerini koyuyor. Böyle bir altar yapıyor. Ve mumlar yakıp dua ediyor. Artı bu sevdikleri, yani kaybettiği kişiler ne seviyorsa onları bırakıyor buraya. Kimisi işte alkol bırakıyor, kimisi sevdiği yemeği, tatlıyı bırakıyor. Bir şekilde ölülerin bugün dünyaya geldiğine inanılıyor. O yüzden bir kavuşma seremonisi gibi düşünebiliriz. El Día de los Muertos. Ölüler Günü. My camera. More people here. Like there is a lot of people. Ölüler Günü'nde mezarlıklara bu şekilde geliyor herkes. Sevdikleriyle bir araya geldiklerine inanıyorlar. Ve bir sürü yemekler getiriyorlar onlar için. İçecekler getiriyorlar. İşte mumlar yakıyorlar, şarkılar söylüyorlar. Biz de o yüzden şimdi bu geleneği görmek için bir mezarlığa geldik. San Cristobal'a yakın bir yerlere. Taksiyle geldik buraya. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir mesafe. Bütün aslında mezarlıklarda bu şekilde kutlamalar yapıyorlar ama hepsine giriş iznimiz yok. Buraya varmış. Şimdi içeri giriyoruz hep birlikte. Do you want to say anything? Hi. Hi to Germany. This is Leo, guys. Hi to Germany. Hi to Lumina's roommate. You're from Turkey? Yeah. How? You forget about me all the time. You didn't tell me. Do you even remember my name, Leo? Jasmine. Okay, that's good. That's good. I thought you were German. No, You're I'm Turkish. Turkish. Yeah. She doesn't even look. Can we record that again? Bazı kişiler, yani özellikle parası olan kişilerden bahsediyorum. Okay. Hello. Parası olan kişilerden bahsediyorum. Mezarlarının çevresine bina inşa ediyorlarmış. Yani şu gördüğünüz mesela sarı da öyle. Bazıları hakikaten çok, nasıl diyeyim, etkileyici. Hola. Şimdi buraya gelirken de insanlar tabii yemek getiriyorlar bırakmak için. Ben de tam mezarlığa girişte bunlardan gördüm. Böyle tatlı. Canım istedi, tam alıyorum. Lumina da şey dedi, ben de çiçek alacağım dedi. Böyle baktım. Ama ben bunu dedim kendim için alıyorum. Sonra bir utandım. Çünkü buradaki ölüler için alınacak. Sonra Leo çok güzel bir şey dedi. Senin de dedi içinde bir parçan, yani aslında reenkarnasyona inanıyorsan tabii. Öldüğü için dedi sen de yiyebilirsin. Çünkü bu yemekleri buradaki inanışa göre ölüleri için getiriyorlar. Onların sevdikleri yemekleri getiriyorlar ki onlar bugün dünyaya geliyor ya, burada kavuşma oluyor. Yesinler diye. Uzun bir yoldan geliyorlar diye su koyuyorlar. Değişik bir inanış ama bence çok tatlı. Bugünle ilgili biraz daha bilgi vermeye devam edeyim. El Día de los Muertos, yani Ölüler Günü 1 Kasım 2 Kasım'da kutlanıyor. Bazı bölgelerde daha geniş, işte 30 Ekim'de falan başlıyor, daha uzun sürüyor. Meksika'da kutlanıyor. Bu ta Aztekler, işte Mayalar, eskilerden kalma bir gelenek, yani binlerce yıl öncesine dayanıyor.
Halloween'de Ekim'in sonunda bazı kişiler bunları karıştırıyor birbirine. Çünkü ikisi de ölülerle ilgili. Ama Halloween daha çok korkutmak üzerineyken, yani böyle kostümler giyilir, korkutulur insanlar falan. Burada korkutmak yok, tam tersi ölülerle, hani yine ölümün normal bir şey olduğunu, hepimizin bunu yaşayacağını ve ölüler için üzülmek yerine onlar için sevinmek, güzel bir yere gittikleri için, bu da hayatın bir parçası deyip bir arada da olduklarına inandıkları için bunu şenliklerle kutluyorlar. Bunu da yılda işte bir kere yapıyorlar ve bugünlerde yapıyorlar. 1 Kasım, 2 Kasım'da. Üzücü olan taraflardan biri de şu, onu da yeni öğrendim. 1 Kasım'da kutladıkları ölen çocuklar için. Çok küçük yaşta ölmüşleri kutluyorlar. Onlarla bir araya geldiklerine inanıyorlar. 2 Kasım'da yetişkinler için kutlanıyor. Ve genelde iskeletler kullanılıyor. İskelet görselleri görüyorsunuz bolca. Turuncu çiçekler görüyorsunuz bolca. İşte altarlar yapılıyor şehrin her yerine. Oralarda gidip işte sevdiklerinizin resimlerini koyup dua edebiliyorsunuz. Sevdiği şeyleri koyup işte ölülerin geldiğinde onların yemesine vesile olabiliyorsunuz. Gibi. Ama ölülerle buluşma günü fikri benim çok hoşuma gitti. Ya onları hep birlikte anıyorlar ve böyle mutlulukla, sevinçle anıyorlar. Böyle bütün aile, sevenleri bir araya geliyor ve o günü kutluyorlar. Ve bunu genelde mezarlıkta yapıyorlar. Çünkü onun da orada onunla birlikte olduğuna inanıyorlar. Yani sevenleriyle birlikte olduğuna inanıyorlar. Bir diğer söyleyeceğim şey de özellikle kostüm, işte videolarda bir diğer söyleyeceğim şey de kostüm giyiyorlar. Özellikle iskelet kostümü veya yüzlerini boyuyorlar. Bunun sebebi de ölüler geldiğinde arada rahat kaynasın araya, rahatça dolaşabilsin, göze batmasın diyeymiş. Yani internette böyle yazıyordu. Hepimiz biriz. Ölü de, öleni de, yaşayanı da birizi aşılamak için. Onlar rahat etsin diyeymiş. Flowers, you mean? What is it? Ah, yeah. Yeah. Like having those little houses, I mean that's really cool. Ya. Mesela bakın şimdi şurada minik bir ev şeklinde görüyorsunuz. Mezarı, yani defnedilen kişi içeride. Böyle süslüyorlar içini. Çiçeklerle. No, I just always say. Mesela burada bir aile şu anda müzik ve kutlama yapıyor. Ama çok yakından çekemiyorum onları rahatsız etmemek için. Genelde sabah oluyormuş törenleri. Yani daha çok ziyaret sabah oluyor. Şu an öğleden sonra gelebildik biz. Ama dediğim gibi çok böyle yakınlarına gidip rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü duygusal bir şey yani yaşadıkları ve hoşlarına gitmeyebilir. Şunu söyleyebilirim ki ama ben de öldüğüm zaman, Allah gecinden versin, böyle müziklerle hatırlanmak isterim açıkçası. Yani arkamdan ağlanması yerine şarkılar söylensin, ne bileyim. Çok tatlılar, çok güzel. Ne kadar renkli mezarlık görüyor musunuz ya? Böyle sanki Hello. Hola. Sanki böyle mezarlıkta değilmişsiniz gibi. Bol bol çiçekler, rengarenk binalar. Böyle hani hiç kötü hissetmiyorsunuz gezerken, huzursuz hissetmiyorsunuz. Şimdi izin istedim. Videonuzu çekebilir miyim diye, çünkü çok şekerler. Burada dans ederek kutluyorlar.
Muchas gracias. Sí, a ustedes. İçeride genç bir kadının resmi vardı. Yani ölen kişi genç bir kadın ama kim nedir soramadım. Ben daha duygusalım şu anda. Gerçekten. Leo, all the cemeteries are like this in Mexico? Like colorful, all the same, or it differs? I would say they are different. It depends on the city and the state. Like in Guadalajara, we will have some cemeteries like this, but where my relatives are buried, it's like all green and grass, and you will see only the lapid. Like there is no any building or concrete or anything. Okay. So but there it changes a lot depending. But there you also celebrate the Day of Death, right? Yeah, but we like in Guadalajara we do it in a different way. A different way. Okay, we can like, walk. Come and please tell me about it. How different? Like I said, it depends on the family and the state you were born at. So like my family, we won't do that much. Sometimes we'll just go to my grandfather tomb and put some flowers and that's it. Ah, that's it, like in Turkey. Okay. Yeah. We put just some flowers and not all the days or just one day in a year. Yeah. In holidays, religious holidays mostly. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Hola. It looks a lot like Dracula times, no? Yeah. It's so beautiful. Yeah, it it is. really takes me back in time. Yeah, it is. Wow. Oh. No, it's okay. That's the first one that's open. Yeah. You can go in if you want. Oh, thank you. Gracias. Muchas gracias. Şu anda içeri girebilirsiniz diye bize izin verdiler. Ah ya. So his dad and his mom are buried there. The music on and the lights on. So he's been playing music for 15 years in a row. For 15 years? Yeah. In a hole? Yeah, like in a row. And his father liked a lot the marimba. Yeah. That's why he's playing That's music why with marimba. okay. What did It's you better. see? You see I something? didn't see, but I felt something inside, really. His grandfather, I felt his soul. And he was dancing. Like dancing and saying, just enjoy the life. I started to cry and he was like looking at me, laughing and smiling to my face and dancing around me. I mean, that's what I felt, but maybe because of the music, I don't know.